Merhaba arkadaşlar. Bugün Aksa Enerji hissesi üzerine konuşacağız. Tek analizini yapacağız arkadaşlar. Ben bunu her videomda söylüyorum. Söylediklerim bir yatırım tavsiyesi değildir. Ben bunun analizini yapacağım. Ayrıntılarına gireceğim. Size özetleyeceğim bütün üzerine tamamen konuşacağız yani kısacası. Ancak dediğim gibi bir yatırım tavsiyesi vermiyorum. Burada artık karar size kalmış. Tüm ayrıntılarını gördüğünüzde elinizde hisse var. Bu hisse elinizde ise satıp satmamak, tutmak. Ya da elinizde bu hisse yoksa, bir paranız varsa, yatırım yapacaksanız bu hisseyi alıp almamak. Bu karar tamamen size kalmış. Söylediklerimden çıkarttığınızla kendi düşüncenizle hareket etmeniz gerekiyor zaten. Şu hisseyi alın diye yönlendirme yapan kişilere de uymayın diye tavsiye ederim arkadaşlar. Şunu da videomun başında söyleyeyim. Sizin de eğer bir incelememi istediğiniz bir hisse olursa bana yorumda yazarsanız mutlaka ön plana alırım. En kısa sürede videosunu hazırlarım. İsterseniz çok fazla uzatmadan hemen analizimize başlayalım. Varlık kullanımına baktığımızda etkinlik kaybı olarak gözüküyor çünkü şirket varlıklarıyla geçen yıla göre daha az satış üretmiş. Her 1 TL'lik varlık ile 2.41 TL satış üretilirken bu yıl 0.27 TL'ye kadar düşmüş. Stok yönetimine baktığımızda da stok tutma süresi 2,5 günden 31.9 güne kadar yükselmiş. Alacak yönetimine baktığımızda alacaklar 233 günde tahsil edilirken borçlar ortalama 114 günde ödenmiş. Ortalama tahsilat süresi 192,5 gün uzamış. Yani 40 küsur günlerdeyken 230 günlere kadar yükselmiş. Burada da çok ciddi bir yavaşlama var. Cari oran trendine baktığımızda geçen yıl 1.36 iken bu yıl 0.65'e düşmüş. %52'lik bir likitte daralması gözüküyor. Cari oran seviyesine baktığımızda bir yıldan kısa vadeli kaynaklar kısa vadeli yükümlülükleri karşılamayabilir. Bu yüzden yetersiz. Likitte oranına baktığımızda asit test oranı 0.59 düzeyinde, stok dışı kaynaklarla kısa vadeli yükümlülükler karşılamaya yetmeyebilir. Nakit aralığına baktığımızda nakit ve benzerleri varlıkların %1'ini oluşturuyor. Geçen yıl bu oran 3.2 idi. Burada bir azalış var arkadaşlar. Bunu da görüyoruz. Günlük ödemeler için nakit de yeterli. Şirket ödemelerin ek bir nakit girişi olmadan 150 gün daha sürdürebilecek düzeyde. Öz kaynak oranı güçlü. Kaynak dağılımına baktığımızda öz kaynaklar %51'ini oluşturuyor. Uzun vadeli yükümlülükler %17, kısa vadeli yükümlülükler ise %27'sini oluşturuyor arkadaşlar. Öz kaynak trendine baktığımızda ana ortaklığa ait öz kaynaklar yıllık bazda %65 artmış. Toplam borç trendine baktığımızda kaldıraç oranı 0.45, geçen yıl bu 0.41'miş. Toplam borçlarda bir artış var. Yani varlıklar geçen seneye göre daha fazla borçla finanse ediliyor. Toplam borç seviyesi kaldıraç oranına göre normal seviyede. Net borç seviyesine baktığımızda 23 milyar 700 milyon TL civarında, FAVÖK'ün 4.93 katı. Net borç seviyesi bu yüzden yüksek, FAVÖK'e kıyasla yüksek ama kabul edilebilir düzeyde. Kısa vadeli borç seviyesine baktığımızda 21 milyara yakın, öz kaynakların yarısı, yani yaklaşık yarısı kadar öz kaynaklara kıyasladığımızda bu yüzden normal düzeyde. Satış finansmanında borç kullanımına baktığımızda bir artış var. Satışların finansmanında geçen yıla göre daha fazla borç kullanıldığı için bu da finansman maliyetlerinde bir artışa sebep olabilir. Kısa vadeli borç ağırlığında da bir artış var. Geçen sene %24.9 iken bu yıl %27.4 seviyesinde yükselmiş. Daha fazla vadeli borç çevrim gerekli ihtiyaç duyulabilir. Finansal borç ağırlığına baktığımızda kısa vadeli borçların içinde finansal borçların payı %62. Geçen sene bu oran %60'tı. Biraz yükselmiş. Finansal gider trendine baktığımızda bir artış var. Finansal borçlar geçen yıla göre %152 artmış. Finansal giderler ise yıllık bazda %21 artmış arkadaşlar. Artan finansal giderlerde net kâra negatif etki yapabilir. Kârın finansal giderleri karşılama gücüne baktığımızda yetersiz olduğunu görüyoruz. Finansal giderleri karşılayabilecek kadar yeterli kâr üretilmemiş. Faaliyet kâr marjında ve net kâr marjında azalış var. Geçen sene faaliyet kâr marjı %20 iken bu yıl %17'ye düşmüş. Net kâr marjı %12 iken bu yıl %11 seviyesine düşmüş. Her ikisinde de düşüş olması dikkate alınması gereken bir konu. Faaliyet kâr marjı neden azaldı dersek genel yönetim giderleri oransal olarak arttığını görüyoruz bu yüzden. Öz kaynak kârlılığı niye azaldı buna bakarsak burada bir kârlılık düşüşü, verimlilik kaybı ve borçluluk artışı olduğu için. Öz kaynak kârlılığına baktığımızda %9'muş geçen yıl, bu %31'miş. Yani şirket her 100 TL'lik öz kaynağına 31 TL kâr elde ederken bu yıl 9 TL kâr elde etmeye başlamış. Öz sermaye kârlılığı aktif kârlılığından çok daha yüksek olduğu için borçtan olumlu yararlandığını söyleyebiliriz. Aktif kârlılığına baktığımızda geçen %28 iken bu yıl %5 seviyesine kadar düşmüş. Ciro büyümesinde bir azalış var. Satışlar %43.9 azalmış yıllık. Enflasyondan arındırıldığında ise bu azalma kayboluyor. %0 ciro dağılması diliyoruz. FAVÖK büyümesine baktığımızda
Satışlardaki gerileme ile birlikte Fabök'te %46'lık bir azalış var. Net karda ise %38 azalış olarak meydana gelmiş. Duran varlık büyümesine baktığımızda kısa vadeli kaynak ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Yıllık %113.6 olan duran varlık büyümesi ağırlıklı olarak finansman prensibinin aksine kısa vadeli fonlarla gerçekleştiğini görüyoruz. Bunun da içindeki payı %85. İşletme faaliyetlerinden nakit akışa baktığımızda 13 milyar 600 milyon TL'lik bir nakit akış var. Ticari faaliyetler sebebiyle elde edilen nakit geçen seneye göre %119 artmış. Faaliyetlerden en çok nakit yaratan kalem dönem net karı. Faaliyetlerden en çok nakit çıkartan kalem faaliyetleriyle ilgili diğer borçlardaki artış. Faiz giderlerini karşılayacak nakit yeterli. Ticari faaliyetlerden yaratan nakit finansman giderlerinin 3 katı. Şirket faaliyetleri faiz giderlerini rahatlıkla karşılıyor. En büyük yatırım harcamasına baktığımızda maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımları. Serbest nakit akışa baktığımızda burada bir negatiflik söz konusu. Eksi 2 milyar 800 milyon TL seviyesinde. Bu da borçlanmaya olan ihtiyacı artırabilir. En büyük finansman kalemi borçlanmadan kaynaklanan nakit girişler. Dönemlik toplam nakit akışına baktığımızda da dönem sonu nakit miktarı 798 milyon civarında. Bir yıl önce 1000 TL yatırsaydık Aksa Enerji'ye 988 TL'miz olacaktı. Yani burada %12'lik bir düşüş var. Ancak bu tabii ki enflasyonu düşünmezsek, bir de üzerine bunun %50'ye yakın bir enflasyon yediğini düşünürsek paramız burada ciddi manada eridiğini görüyoruz bir yılda. Peki diğer yatırım kalemlerine yatırsaydık işte BIST 100'ün ortalaması 1176 TL. Dolara yatırsaydık 1198 TL'miz olacaktı. Bunlar da yine enflasyonun altında kalıyor ama nominal olarak baktığımızda bir artış var. Mevduata yatırsaydık 1694 TL'miz olacaktı. Resmi TÜİK enflasyonun üzerinde bir getiri. Bitcoin'e yatırsaydık 2374 TL. Altına yatırsaydık da 1581 TL olacaktı paramız. Yani enflasyon üzerinde değerlenmiş olacaktı. Baktığımızda buradaki bu yatırım kalemleri arasında en düşük ne yazık ki Aksen kalmış. Fiyat kazanç oranına baktığımızda Aksen'in 12.6 olduğunu görüyoruz. Elektrik, gaz ve buhar sektöründe 9.9, elektrik, gaz ve su sektöründe yine 9.9 olduğunu görüyoruz. Yani burada fiyat kazanç oranı sektör ortalamanın üzerinde, biz altında olmasını istiyoruz. Burada bu yüzden hisse fiyatı sadece FK'ya baktığımızda biraz yüksek kalmış diyebiliriz. Piyasa değeri bölü defter değerine baktığımızda Aksen'in 1.05, elektrik, gaz ve buhar sektörünün 1.16, elektrik, gaz ve su sektörünün yine 1.16. Burada istediğimiz sektörün altında olması yine. Burada da 1.05'te sektörün altında olduğunu görüyoruz. Zaten oran da 1.05, yani piyasa değeri defter değerinin neredeyse aynısı. Yani tüm mal varlığını vesaire satsa piyasadaki değerine zaten neredeyse eşit durumda olduğunu görüyoruz. Hissemizin fiyatı 33.10 TL, hisse başına kar 2.6 TL. Piyasa değeri 40.6 milyar TL, ödenmiş sermayesi 1.2 milyar TL, net borcu 23.7 milyar TL. Firma değeri de piyasa değeri artı net borç yaptığımız için 64.3 milyar TL olarak bulunuyor. Son temettü tarihine baktığımızda 6 Haziran 2024 tarihinde temettü vermiş. Temettü verimi 3.25. Yani baktığımızda pek çok temettüler işte 0.5, 0.1'leri falan gördüğümüz için %1'in üzerine mutlu oluyoruz açıkçası. %3.25'te temettü için gayet güzel bir oran. Toplam dağıtılan kar payı 1.6 milyar TL olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yani temettü yatırımcıları da gönül rahatlığıyla yatırım yapabileceği bir şirket. Burada da ekranda hangi endekslere dahil olduğunu görüyorsunuz. Zaten BIST 100'de. Ben de biliyorsunuz A'dan Z'ye giderek BIST 100 firmalarına öncelik veriyorum şu anda. Burada ayrı söyleyeceğim şey BIST katılım endeksinde, yani katılıma uygun, helal yatırıma önem veren kişiler için yatırım yapabilecekleri bir hisse. Aksa Enerji firmasının analizi bu şekildeydi arkadaşlar. Videonun başında dediğim gibi yatırım tavsiyesi değildir. Burada artık karar tamamen size kalmış. Biz zaten üzerine konuştuk. Söyleyecekleri söyledik. Burada karar size kalmış. Faydalı olursanız takip edip yorum yaparsanız çok sevinirim. Ayrıca bildirimleri açarsanız bundan sonraki videolarımda hemen karşınıza düşecektir. Daha sık birlikte oluruz umarım. İyi günler.